Herkese yeniden merhaba dostlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Bugün sizlere çok özel bir duyuru yapacağım. Benim için gerçekten çok özel bir duyuru. Öncelikle bugünleri nasip eden Yüce Rabbime şükürler olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaklaşık 2 yıl önce bir roman yazdım ve bu roman benim ilk bebeğim oldu. Yani benim ilk çocuğum, ilk göz ağrım, ilk eserim, gözümün bebeği diyebilirim. Ve bu roman 2 yıldır bekliyordu. Belki de bir demlenme süreciydi, bilemiyorum. Hani derler ya, her şeyin bir zamanı vardır. Onu yazmak için en doğru zamanda yazdım ve bekledim ve şimdi de hissediyorum ki onu artık sizlerle buluşturmak için en doğru zaman şu an. Evet, 2 yıl önce yazdığım romanımı YouTube kanalında bölüm bölüm yayınlamaya karar verdim arkadaşlar. Herkesin ulaşabileceği şekilde, herkese açık şekilde her hafta bir bölüm yayınlanmak üzere romanı artık YouTube kanalında yayınlayacağım. Elbette ki yayınlamadan önce telif hakkı konusunu halletmem gerekiyordu. Telif hakkıyla koruma altına almam gerekiyordu. Bu işleri hallettikten sonra artık hazırım. Ve inanın çok heyecanlıyım. Çünkü hikayeye o kadar güveniyorum ki kendinizden mutlaka bir şeyler bulabileceğiniz bir hikaye içinde. Romanın adı Vaha'ya Uyanış. Sahra baş karakterimiz ve dolayısıyla romanın ismine uygun bir karakter ismi seçtim arkadaşlar. Sahra ve Vaha'ya Uyanış. Bu hikayeyi kaleme alırken elbette ki kendi hayatımdan ilham aldım. Ve benim gibi aslında birçok kişinin yaşadığı fakat yaşarken bir türlü anlamlandıramadığı olaylar silsilesi diyebiliriz. Romanın içinde ne var? Romanın içinde aşk var, tutku var, bilinçaltı var, kundalini uyanışı var, uyanışın bütün süreçleri var, ruhun karanlık gecesi var, korku var, bilinçaltı korkuları var, cinsellik var, çocukluk travmaları var, anne baba kalıpları var, anne baba faktörü var, yetiştirilme tarzı var. Yani hayatımızın içinde yaşayabileceğimiz hemen hemen her şey romanın içinde diyebilirim. Bazen bir şeyler yaşarsınız ama yaşadığınız bu şeyleri bir türlü anlamlandıramazsınız. Hatta delirdiğinizi bile düşünebilirsiniz. Bunu yalnızca siz düşünmezsiniz, etrafınızdaki insanlar da düşünür. Ancak korkmayın, delirmiyorsunuz. Yaşadığınız şey bir uyanış hikayesi olabilir. İşte bu nedenle bu romanın içerisinde anlamlandıramadığınız birçok şeyin cevabını bulacağınızı düşünüyorum. Romanı yazarken elbette ki bir ön hazırlığım oldu ve bu ön hazırlık kahramanın yolculuğu. Biliyorsunuz ki kahramanın yolculuğu çok detaylı ve çok önemli bir kavram ve ben de bu romanı yazarken kahramanın yolculuğundan esinlenerek onu taslak alarak aslında yazdım. Sonra bir baktım ki evet, gerçekten benim hayatımda da gidişat aynı bu sıralamayla ve birçoğunuzun da eminim öyledir. Yani her birimiz kahramanın yolculuğunu yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Her bölümünde, her sayfasında, her cümlesinde, her kelimesinde ve her noktasında emeğim olan bir eser bu. Ve şimdi bunu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum. İçerisinde her duygunun fazlasıyla olduğu, tutkunun da, aşkın da, cinselliğin de ve tabii ki uyanışın, ölümün ve yeniden doğuşunda dibine kadar yaşandığı çok şahane bir roman. Çok fantastik bir hikaye. Psikolojik gerilim, korku tarzında ancak spiritüel uyanış adı altında aslında olduğunu söyleyebilirim. Bu alanda biliyorsunuz ki çok fazla eser yok. Yani çok fazla bulabileceğimiz bir kaynak yok. Aslında böyle bir kaynağın arayışındayken neden bunu kendim yazmıyorum diye düşünerek yola çıktığım bir maceraydı bu. Elbette ki tek yazdığım roman bu değil. Bir tane daha yazdım ancak bu romanı, yani Vaha'ya Uyanış isimli romanı bölüm bölüm yayınladıktan sonra onu da yayınlamayı düşünüyorum. O da yine bilinçaltı ile ilgili ama biraz daha libidonun, cinselliğin ön planda olduğu çok değişik bir hikaye. Bir şeyler yaşarsın, hayatın değişir. O yaşadığın şeyleri yazarsın, tüm dünya değişir. Umarım bu hikaye
her birinizin ruhuna dokunur ki öyle olacağına eminim. Dediğim gibi aslında burada yaşananları her birimiz farklı şekillerde yaşıyoruz. Yalnızca farkındalıkla yaşamak önemli. Böyle olduğu zaman zaten uyanışınıza ve yeni hayatınıza da çok büyük katkıları oluyor. Bu duyuruyu sizlerle bir videoyla paylaşmak istedim. O heyecanımı da alın istedim açıkçası. İlk bölüm bu akşam yayında olacak. Hikayeyi kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca beğenerek ve sevdiklerinizle de bu hikayeyi paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bugün 19 Mayıs. Her birinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Diğer videolarımız da yayınlanmaya devam edecek. Ancak her hafta bir bölüm dediğim gibi yayınlanacak. Yani haftada 2 videoyla karşınızda olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Like and subscribe.